Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güzide Türk mutfağından Afyon yöresine ait herkesin çok sevdiği bir tatlı olan kaymaklı ekmek kadayıfı yapacağız. Bu tarif Osmanlı saraylarında yapıldığı zamanlarda mirahor ekmeği kullanılarak yapılırmış. Ben sizlere günümüzde evlerimizde kolayca yapabileceğimiz şekliyle anlatmaya çalışacağım. Hadi buyurun başlayalım. Malzemelerimize bir göz atalım. Hamuru için 5,5 çay bardağı un, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı pekmez, 1 tutam tuz, 1 çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı tereyağı. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı limon suyu. Ön mayalama için yarım çay bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı pekmez. Ön ıslatma için 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı pekmez. Malzemelerimiz bu şekilde. Ön mayalama işlemiyle tatlımızın yapımına başlayalım. Bu işlem için malzemelerimizden kuru mayayı, unu, pekmezi, ve son olarak yarım çay bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. Bunları güzelce karıştıralım. Üzerini kapatıp karışımımızın 10-15 dakika kadar mayalanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sürecin sonunda köpük köpük kabarıp mayalanacaktır. Mayalanan karışımımıza 2 adet yumurtayı, 1 tutam tuzu, 2 yemek kaşığı pekmezi ve 1 çay bardağı ılık suyu ekleyip güzelce çırpıyoruz. Bir miktar çırptıktan sonra unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye başlayabiliriz. Çırpma işlemine devam ediyoruz. Bu aşamada 2 yemek kaşığı tereyağımızı da alabiliriz. Yine unumuzdan bir miktar ekliyoruz. Bu noktada hamurumuz yeterince katılaştığı için mikser yerine tahta bir kaşığa geçebiliriz. Yine unumuzu yavaş yavaş ekleyip karıştırmaya devam edeceğiz.
Unumuzun geri kalanını da boşaltıyoruz. Hamurumuzu güzelce toparladık. Kıvamı gördüğünüz şekilde olacaktır. Üzerini kapatıp 20 dakika kadar mayalanmasını bekliyoruz. Biz de bu sırada ön ıslatma için karışımımızı hazırlayalım. Suyu ve pekmezi güzelce karıştırıyoruz. Püf noktaları kaçırmamak adına videomuzu sonuna kadar izlemeniz son derece önemli. Sıra geldi karamelize şerbetimizi hazırlamaya. Tenceremize aldığımız şekeri eriyip karamelize olana kadar karıştırıyoruz. Tenceremizi ocaktan alıp karamelize olan şekere 3,5 su bardağı kaynamış suyunu yavaş yavaş dikkatli bir şekilde ilave ediyoruz. Bunu yapmadan önce tencerenizi ocaktan almanız çok önemli. Şekeriniz bir miktar katılaşacaktır ama merak etmeyin, kaynadıkça tekrar eriyecek. Tenceremizi tekrar ocağa alıp kısık ateşte 15 dakika kadar daha kaynatacağız. Hamurumuzu alacağımız tepsimizi zeytinyağıyla bir güzel yağlıyoruz. Hamurumuzu alabiliriz. Zeytinyağın yardımıyla hamurumuzu dıştan içe katlayarak güzelce şekillendiriyoruz. Şimdi de tepsimize güzelce yayıyoruz. Hamurumuz 10 dakika kadar da böyle mayalanacak. Şerbetimizin de son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce kabarıp mayalandı. 190 derecelik fırınımızda 40-45 dakika pişireceğiz. Hazır olan şerbetimize limon suyumuzu da ekleyip güzelce karıştıralım. Ekmeğimiz pişti ve nar gibi kızardı. Ekmeğimizin üst kısmı kabuk tuttuğu için şerbetini iyi çekmesi açısından ters çevireceğiz. Şimdi ön ıslatma işlemine geçebiliriz. Daha önceden hazırladığımız karışımımızı ekmeğimizin üzerinden güzelce gezdirelim. Bu işlemi yaptıktan sonra 10 dakika kadar daha bekleyelim. Ekmeğimizin bir miktar daha kabarmış olduğunu göreceksiniz. Ekmek kadayıfımızı şerbetleme kısmına geldik. Burada tatlımızın soğuk, şerbetimizin sıcak olması gerekiyor. Şerbetimizi her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz.
Bu arada yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Ekmek kadayıfımız servise hazır. Yanında tabii ki ayrılmaz parçası olan mis gibi süt kaymağıyla. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımızı ve videolarımızı sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Bu tarz videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, paylaşımlarımıza beğeni ve yorum yapmayı, Instagram sayfamızda takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.